Houston, we have a problem. Arkadaşlar, Houston'dan, NASA'nın uzay üssü merkezinden herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte NASA'yı geziyoruz. Uzay üssünü gezeceğiz, içeriği göreceğiz. Neler içeride dönüyor onlara bakacağız. Bu arada maalesef GoPro'yu içeri sokmak yasakmış. 11 yıl önce ben kameramı soktum içeri. Profesyonel kameram. Neler resimler çektim kameramla. Şimdi GoPro yasak. Bilmiyorum neden yasak olduğunu. Herhalde insanların yüzüne gözüne mi vuruyor GoPro'nun çubuğunu kaldırdığında. Selfie stick falan yasak. Şimdi kamerayı bir arabaya bırakayım. Telefonumu alayım. İçeride telefonla çekmeye devam edeceğim. Çünkü bugün hiçbir güç beni bu videoyu yapmaktan alıkoyamaz. Bunun için Texas'tan Austin'den 3,5 saatlik yol geldim ben. Belki kamera çekemezsin, video öyle bir çekerim ki anasını ağlatırım. Çekeceğim şimdi. Biz şöyle bir şey yaptık. Giriş $45. $10 park var. $55. Vergiyle $60. 2 kişi yaklaşık $120 geliyor. Biz eşimle $115 2 kişilik yıllık üyelik aldık. Park bedava. Sergiler bedava. İstediğiniz gibi randevu almadan ne kadar dolu olursa olsun içeri girebiliyorsunuz. Bazı günler erken girebiliyorsunuz. Bazı etkinliklere erken girebiliyorsunuz. Ve içeride aldığınız etkinlikler, özel etkinlikler, yiyecekler, hediyelik eşyalar her şeylerde %10 ile %20 arasında indirim oluyor. Yani buraya bir daha geldiğinizde, ki bence kesinlikle gelmeye değer, kısacası bedava oluyor. Burada yaşayan birisi için çok uygun, fakat turist olarak geliyorsanız tercihinize kalmış. Bence yine daha uyguna geliyor kesinlikle. O yüzden biz dual membership dedikleri üyelik aldık. Onunla içeri giriyoruz. İçeride devam edeceğim. GoPro'yu bıraktım. Telefona devam. Ve karşınızda NASA. Back to the moon. Geldik. Eşim nerede? Eşimi arıyorum. Evet, kendisi orada. Haydi bakalım. İçeri giriyoruz. Geldiğinizde sizi böyle bir giriş karşılıyor. NASA Space Center diye. Hoş geldiniz. Burada çeşitli sergiler var. Şurada göreceğiniz gibi uzaya gönderilen uydulardan bir tanesi var. Ve örneği bence gerçeği mi bilmiyorum ama gerçek de olabilir. Sanırım gerçek. Evet, Starship Galeri var burada. Birazdan içeriye gireceğiz ve ileriye doğru devam edeceğiz. Geldiğinizde yine aynı şekilde sol tarafta hediyelik eşyaların olduğu bir yer var. Burada bir taş var ama bilmiyorum bu uzaydan gelen taş mı? Ona birazdan dokunacağız. Yavaşça artık gezimize başlıyoruz. Bu tasarlanan modül dünyada uzaya çıktığınızdaki bütün hissiyatı, yani orada olduğunuzda neler hissedileceğinizi, nasıl yapacağınızı anlayacağınız, o tecrübe edeceğiniz bir modül. Apollo Mission'ına da yardımcı olmuş buradaki başarılı test sonuçlarından dolayı ve şu anda burada sergileniyor. 2 astronot taşıma kapasitesine sahip ve söylediğim gibi buradaki başarılı sonuçları Apollo görevinde çok büyük rol oynamış. Buraya 11 yıl önce geldiğimde sadece 15-20 dakika dolaşmıştık. Arkadaşlarla girip hemen çıkmıştık. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bu girişi bile hatırlamıyorum desem yeridir. O yüzden şimdi bugün detaylı şekilde gezeceğim ben de sizle birlikte ve her yeri görmeye çalışacağız. NASA'nın yeni Aircraft'ı Orion. 50 yıl sürmüş bu Orion'u yapmak ve uzayın derinliklerine inebilmek için yeni bir teknoloji geliştirmişler ve size kendisini gösteriyorum. Böyle içeride. No, that's okay. Go ahead. Bu şekilde içi. Çok güzel. Bu da dışarıdan görünümü. Orion. Bu gördüğünüz roket motoru Ares-25. NASA bunu yaklaşık 30 yıl boyunca kullanmış. Likit oksijen ve likit hidrojen kullanıyor. Değişik bir yapısı var. Biraz okudum içeriğini. Çok teknolojik, çok güzel bir roket motoru. Şu anda kullanıyorlar mı bilmiyorum ama çok uzun yıllar kullanmışlar. Şu karmaşık yapıya baksanıza. İnanılmaz bir teknoloji. Bu da radyasyondan koruyan yelek, çelik yelek gibi diyeyim. Mermiden değil de radyasyondan koruyor. Enteresan. Fırlatma pompası, Space Shuttle. Şöyle 2 tane gördüğünüz boru var burada. Bir tanesi şu kısa olan Space Shuttle. Yani roketlerin kalkış anı, nasıl kalkıyorlar diye. Çocuklar burada tecrübe edebiliyor. Diğer uzun olan da Mars'a olan yolculuk. O da bayağı güzel. Deniyorlar daha deminden beri de bir şeyi hata yapıyorlar, çalışmıyor. Görüyor musunuz ikisinin arasındaki kalkış farkı? Astronot Mike Collins uzaydan döndükten sonra bu bio-isolation kıyafeti giymiş. Uzaydan gelebilecek herhangi bir biyolojik bir şeye karşı dünyayı korumak için bu kıyafeti giymiş. Burada gördüğünüz sanırım eski model bir astronot kıyafeti. Modeli Mark 3 ve size şöyle ilginç bir bilgi vermek istiyorum.
resmi bilgilere göre bir astronot kıyafetinin maliyeti yaklaşık 15 milyonla 22 milyon dolar arasında değişiyormuş. Bence oldukça yüksek bir maliyet. Birazdan vereceğim bilgiler bu maliyeti çok komik bir duruma düşürecek. Çünkü aldıkları maaşı uzaya çıkarken ne kadar aldıklarını söyleyince gerçekten bu maliyetin ne kadar komik olduğunu göreceksiniz ve devam ederiz. Bugün üzerimde gördüğünüz bu NASA'nın Challenger tişörtü uzaya çıkarken havada başarısızlıkla sonuçlanan Challenger pilotlarından bir tanesi Sally Ride'ın imzasını taşıyor ve şu anda kendisinin de burada bir kıyafeti var. Onu size göstermek istedim. Kendisi burada kıyafetiyle ve kendisiyle ilgili bilgi ve bu da gördüğünüz kıyafeti, hizmetleri için kendisine teşekkür ederiz. Burada gördüğünüz gibi bir Space Shuttle var ve bu shuttle'ın içindeki gördüğünüz şu kapsül de burası. Burada eliptik bisikletten tutun değişik ekipmanlara kadar her şey var. Uzayda çıktıkları zaman şöyle bir yerde zamanlarını geçiriyorlar. Bu ayakkabının diğer eşi uzayda kaybolmuş ve burada sergiye koymuşlar. Lost in Space. Çok iyi. Arkadaşlar bu da yine Challenger astronotlarından biri Catherine Sullivan'ın kıyafeti. Yorumlarda yazmanızı istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu videoyu izledikten sonra? Gerçekten Ay'a o ilk zamandaki gördüğümüz, çok eskiden izlediğimiz, bizim yaşımızın yetmediği zamanlarda, doğmadığımız zamanlardaki o Ay'a basma görüntüleri gerçek mi değil mi? Bu videoyu izledikten sonra bir daha yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Tartışabiliriz. Ben de size gördüklerimi paylaşabilirim. Bu plantler, bu sebzeler uzayda yetişiyor arkadaşlar. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Çok kısa olan hayatımızda birbirimizle yiyişip birbirimizle savaşmak yerine bu tarz teknolojileri geliştirip başka dünyalara yol açıp başka dünyaları keşfetmek varken gerçekten burayı gördükten sonra insanın bakış açısı çok daha farklı değişebiliyor. Buraya gelip hepinizin burayı görmesini, fırsatı olan herkesin tabii ki de burayı görmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci kez geldim ama ilk kez geldim diyebilirim. Bu da Ay'ın bir replikası. Ay'ın görünmez yüzü burada yok. Karanlık tarafını aydınlatmış arkadaşlarımız. Ay'ın karanlık yüzünü de görsek hiç fena olmazdı ama gayet güzel, gerçekçi bir ay olmuş. Burada yazmışlar. We are going back to the moon diye. Burası da roketlerin bakımlarının yapıldığı ve inşa edildiği yerden bir görüntü. Ne kadar komplike. Burada çok güzel bir resim var. Gördüğünüz gibi her nokta hangi görevin nereye indiğini gösteriyor. Mesela Apollo 17 buraya, Apollo 11 buraya, Apollo 16 buraya. Yıllarıyla birlikte Apollo 15, 14, 12 Ay'da nereye indiklerini gösteriyor. Bu da 2025'te Artemis'in ineceği yer. Eğer yanlış söylemediysem, yanlışsam lütfen düzeltin. Çok güzel, inanılmaz güzel olmuş. Bu gördüğünüz uzay robotu da insanların Ay'da keşif ve Ay'ı gözlemlemek amacıyla liderlik ediyor. Zaten o şekilde yazmışlar. Artemis program will send humans back to the moon surface. This time stay, but before NASA sends humans, they will send this robot south whole of the moon in late 24. Yani şöyle, size şurada gösterdiğim görevden önce, insanları göndermeden önce bu robotları göndereceklermiş keşif yapmak için. Çünkü onun sebebi de şu, yazıda okudum. Ay'ın güneyinde çok büyük kraterler, çok büyük delikler varmış ve onlara yönelik şu anda ekipmanlar, malzemeler ve uçuş oluşturuluyor. Anladığım kadarıyla oraya önce robotlar gönderilecek. Robotlar bize liderlik edecek. Ondan sonra insanlar, bizim astronotlarımız gidecek. Gerçekten çok güzel. Burada da NASA takımının portreleri var. Çeşitli portreler var. Bir iki tanesine bakalım. 2008 Mart 11, Mart 26 astronotları. Bu Atlantis astronotları. Şubat 7 ile 20, 2008. 1993 Columbia ST-58 astronot takımı. Burada 1973 Skylab 2. Bu da şöyle biraz yukarıdan görünüşü. Bir şov varmış, ona bakacağız şimdi. Şimdi Roket Park'a gidiyoruz ve size
üye olarak gelirseniz avantajlarını göstereceğim. Üye olarak geldiğinizde buradan giriyorsunuz ve direkt geliyorsunuz bu şekilde sıraya girip en baştan geçiyorsunuz. Ama üye olmazsanız bu sıranın hepsini beklemeniz gerekiyor. O yüzden hem daha avantajlı hem de vaktiniz boşu boşuna çalınmamış olur. Fiyat farkı yok. Bence kafa kafaya, hatta daha ucuz. Gelirken mutlaka üyelik yaptırın derim. Çünkü bu tarz etkinliklere direkt hızlı bir şekilde katılabiliyorsunuz. Ve geliyor. Thank you. Evet arkadaşlar, üye olun. Bu sırayı beklemiyorsunuz. İlk önce biz girdik. Herkes şimdi geliyor bizden sonra. Koskocaman da üstünde sadece 3 kişi üye olmuşuz. İnanamıyorum. Gelenlerin hepsi turist. Ama söylediğim gibi üyelik daha ucuz. Üye olun, sıra beklemeyin. Üye olun arkadaşlar, sıra beklemeyin. Tekrar söylüyorum çünkü üyelik gerçekten daha ucuz. Bu arada sevgili eşime üyelik için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Thank you. You're welcome. Gezimize devam ediyoruz. Bu arada size şöyle bir ilginç bilgi vereyim. Neil Armstrong uzaya çıkarken bugünün parasıyla yaklaşık $200.000 aldı. Yani uzaya çıkış görevi olarak. Ben çok yüksek bir ücret bulmadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada başka bir bilgi vereyim. Düşünebilirsiniz ki astronotlar mesela uzaya çıkıyor ve çok yüksek paralar kazanıyor. Hayır. NASA'da en yüksek maaşı kazananlar program mühendisleri. Software engineer'lar yılda yaklaşık $180.000 kazanıyorlar. Yani astronot olup uzaya çıksam bile aşağıdaki mühendis daha fazla para kazanıyor. Tabii ki de bu resmi yazan bilgilere göre konuşuyorum ben size. SpaceX'in astronotları da yaklaşık bir yılda kadar kazanıyorlar. $175.000 ile $180.000 arası bir maaşları var. Ve burada Houston'da yaklaşık 11.000'den fazla NASA çalışanı var. Astronotların hepsi, yanlış hatırlamıyorsam, burada bir community var. Orada kalıyorlar hep birlikte. NASA ev veriyor, ulaşım veriyor. Maaş, evet, bilmiyorum, maaş bana göre biraz düşük geldi ama tabii ki de ulaşım ve konaklamayı sağlıyor. Ekstra görevleri, ekstra reklamlar falan filan derken parayı buluyorlar diye düşünüyorum. Yoksa Neil Armstrong'un uzaya çıkarken bugünün parasıyla $200.000 alması bence bir tık düşük gibi geldi bana. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Because JSU is also a wildlife preserve, with more than 250 deer living here, as well as other animals like rabbits, turtles, and even an alligator named Miko. Like so many things at NASA, his name is an acronym. Miko stands for Main Engine Cutoff. To your left, you will see the world's famous Longhorn cattle. Award-winning Longhorns are cared for by high school students and are exhibited across Texas and neighboring states. Additionally, the Longhorn Project welcomes thousands of students annually to learn about agriculture, genetics, and other STEM fields. Little Joe. Küçük Joe 2. Ve şimdi size uzaya ilk şempanze götüren roketi göstereceğim. Bu roket uzaya ilk şempanze götüren roket, uzaya ilk insan götüren roket, orbite ilk insanı çıkaran bu Mercury roketi. Mercury uçuşu olmuş ve tek kişilik bir roket. Bir şempanze götürmüş. 2 seferde de birer astronot götürmüş. Astronotların isimleri de ileride yazıyor. Alan Shepard, Gun Grissom diye yazıyor. Tam telaffuzunu okuyamadım. 2 kere de uzaya boş gitmiş. Gördüğünüz gibi bayağı, aslında çok da büyük değil. Şu gördüğünüzde motoru ne kadar büyük olduğuna bakabilir misiniz? İnanılmaz. F1 engine. Gerçekten inanılmaz büyük bir roket. Şimdi Saturn 5 roketine gidiyoruz. Gel. Dünya üzerinde bulunan en büyük, en güçlü roket Saturn 5. Şu motorların büyüklüğüne bakar mısınız? 5 tane motor. Herhalde adı da oradan geliyor. Saturn 5. Arkadaşlar, bu roketin ne kadar büyük olduğunu size gerçekten bu telefonla ifade edemiyorum. İnanılmaz. Şimdi motorun tam arkasından göstereceğim birazdan. Şu motorların büyüklüğüne bakar mısınız?
Ya inanılmaz. Bir daha demin dışarıdaki şu uzaya ilk şempanze götürenin motoruna bakın. Bir de şuna bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Ya çok büyük. Gerçekten çok büyük. Telefonla gösteriyorum ama o kadar büyük ki söylemek istiyorum. Telefon ne kadar büyük olduğunu anlaşılmıyor telefondan. Gelip görmeniz lazım. İnanılmaz. Dünyadaki en güçlü ve en büyük roket Saturn 5. Arkadaşlar bu motor o kadar güçlü ki sadece 9 saniyede uçması için yeterli hıza ulaşıyor ve saatte 9700 kilometre hızla gidiyor. Ve burada da ayrılma bölümlerini görüyorsunuz. Ben şimdi sizi ortasına götüreceğim, daha iyi anlayacaksınız. Bu roket 1968 ve 1972 yıl arasında görev almış ve 73 yılında da emekliye ayrılmış. Most Powerful diye geçiyor. Ve bu Stage 1'dan ayrıldıktan sonra bu roketler devreye giriyor ve bu roketlerle yoluna bir süre daha devam ediyor. Sonra ileride bir ayrılma daha gerçekleşiyor. Sanırım birazdan onu da göreceğiz. Görebiliyor musunuz? Buradan detach oluyor, ayrılıyor ve bunlar ısındıktan sonra yola bu motorlarla devam ediyorlar. Bunlar bile inanılmaz büyük. Dışarıdaki roketlerden daha da büyük. Ben şimdi çok fazla uzay bilimlerine merakım olmadığı için seviyorum fakat çok fazla bilgim olmadığı için size böyle biraz araştırıp geldim. Hem de okuyup bilgi veriyorum. Eğer yanlış söylüyorsam da kusura bakmayın. Lütfen aşağıda bana düzeltmekte mutlulukla yardımcı olabilirsiniz. Stage 1 uçuş hızını kazandı ve uçtu. Burası Stage 2 ve bu gördüğünüzde Stage 3 uzayın derinliklerine gidebilmek için birbirinden motorlar ayrılıyor ve her bir motorun farklı bir yükseklikte görevleri var. O arkadaki motorları gördünüz, ortadaki motorları gördünüz, bu motoru gördünüz. Ya inanılmaz. Düşünsenize 3 üzerindeki gücü mükemmel, gerçekten mükemmel. Ve şimdi artık sona doğru gidiyoruz. Şuranın içine bakacağız. İlginç bir bilgi vereyim roketle ilgili. Bu 3. stage roket o kadar hızlı ki bu gördüğünüz 3. stage 12. dakikada artık ayrılıyor. Yani 12 dakika sonra bu da ayrılıyor ve son kısımla devam ediyor uzaya doğru. Roket inanılmaz güçlü. Uçuyor, ayrılıyor ve 12. dakikada artık en son roket çıkıyor. Şimdi stage 3'ten sonraki kalan parçanın içini göstereceğim size. Evet, bu da kalan son parçanın içeriden görünümü. Yukarıdaki parçası. Bu gördüğünüz son parça Aircraft, Apollo Aircraft. Bu uzayın içinde onları taşıyor, yön veriyor. Yanlış söylemek istemiyorum. Bu içerideki uzaydaki engine görevini bu görüyor. Burada biraz daha program ve komuta, şu gördüğünüz yer program ve komuta merkezi. En uçtaki şurası da pilotların uçuş yaptığı yer, commander yeri. 3 bölümden oluşuyor. Gördüğünüz gibi bu kadar şu aircraft'ı taşımak için bu kadar güçte bir motor gücü kullanıyorlar. İnanılmaz. Artık uzay çağındayız. Saçma sapan şeylerle uğraşmaktansa biraz kafamızı bu tarz bilime ve teknolojiye yorup uzaya çıkıp uzayın derinliklerindeki bilinmezlikleri keşfedersek bence kendimiz ve insanlık için çok daha güzel şeyler yapmış oluruz. Gerçekten günümüzde çok anlamsız, çok boş ve çok gereksiz şeylerle uğraşıyoruz. Bence biraz daha insanlık için yararlı olabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle burayı gördükten sonra gerçekten mükemmel. Bu parçada gidip geliyorlar. En son dünyaya inerken şu gördüğünüz zaten uzaydan dünyaya inerken atmosferde aldığı darbeleri görebiliyorsunuz. Böyle bir ateş çıkıyor ya, ateş topu gibi oluyor. O aldığı darbeleri şu anda ben canlı gözlerimle görebiliyorum. Bununla da şu parçayla da artık dünyaya iniyorlar. Tabii ucunda bu yok. Televizyonda gördüğünüz gibi. Sonra şuradan paraşütü açılıyor. O beyaz yerden paraşüt açılıyor ve dünyada genelde denizin üstüne güvenli bir şekilde iniş sağlıyorlar. Ve bu gördüğünüz roketin uçuş anı. Ve çok ilginç bir bilgi vereceğim size. Herkesin dilinde yıllardır söylediğimiz Houston, we had a problem
buradan, bu uçuştan kaynaklanıyor. Houston, we had a problem. Uçuşu bu uçuş, Apollo. Bu arkamda gördüğünüz de pilotların indikten sonra insanları selamlaması. Tabii ki de bu söylediğim en büyük, en güçlü roket zamanının en büyük, en güçlü roketi. Şu anda NASA'nın Starship programı var. Starship Aircraft'ı var. 2025'te yine Texas'tan uçacaklar. İnşallah onu da çekme fırsatım olur. Ama bu zamanının en büyük ve en güçlü motoru yapılmış en büyük aircraft olarak tarihe adını geçirmiş. O yüzden ben de size o şekilde söyledim. Bir de burası aynı zamanda historical monument, yani tarihi abide olarak korunuyor burası. Dışarıda polisler var. Polisleri çekemedim. Yani NASA'nın orada yok ama bu tarihi bir anıt olarak burada bulunduğu için etrafı çok inanılmaz büyük bir koruma alanına sahip. Biz geldiğimizde bir sürü polis aracı gelmişti. Bir şey oldu mu diye sandık ama bir şey olmamış. Neden geldiler bilmiyoruz. Kamerayla çekemedim sıkıntı olmasın diye. Bu bilgiyi de vermek istedim. Geldiğinizde roketin yanında da burada göreceksiniz. Burada zaten yazıyor. Apollo 13 uzaya inen aslında 3. görev olacaktı. Fakat oksijen tankındaki patlamadan ötürü ayın etrafında döndüler ve uzaydan dünyaya güvenli bir şekilde geri geldiler. Bu uçtuktan sonra iptal olan ilk uçuş. Yani çıkıyorlar, uzaya gidiyorlar ve uzaydayken iptal oluyor uçuş. Geri dönüyorlar. Üzücü. Keşke gerçekleşseydi. Güzel olurdu. Hey Houston, we had a problem here. Çok iyi. Evet, bunlar da Apollo 13'ün astronotları. Bu da iniş anları. Arkadaşlar bu roketi gördünüz ve bu roketin gördüğünüz gibi bir sürü Apollo görevleri var ve Apollo 11 bu herkesin dünyada tartışma konusu olan uzaydaki ayak izlerinin sahibi Neil Armstrong, yani Apollo 11 görevi uzaya ilk ayak basan insanları taşıyan görev. Burada gördüğünüz gibi Neil Armstrong iniyor ve uzaya ayak basıyor ve Amerikan bayrağı dikiyor. Şimdi videonun sonuna doğru geliyoruz. Ben size bunları gösteriyorum ve bu kadar teknolojiyi görüyorsunuz. Bunları gördükten sonra ben kendi yorumumu yorumlarda yazan olursa belirtirim. Ama uzaya ayak basıldı mı, basılmadı mı, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu roketle sizce uzaya gerçekten çıkmış olabilirler mi, olamazlar mı? Aşağıda yorumlara yazarsanız konuşabiliriz. Ama bence çok da imkansız gözükmüyor. Bakalım. Uzaydan gelen taş nerede? Uzaydan gelen bir taş vardı, ona dokunmuştum ben. Girişte mi? Okey. Şimdi bir gidelim de taşa dokunalım. Belki bir değişiklik olur. Televizyonlarda da hepimizin duyduğu Houston, the eagle has landed, Neil Armstrong'un o meşhur söylemi buradan geliyor. Apollo 11'in simgesi kartaldı ve kartal indi, iniş yaptı şeklinde tarihe geçen o cümlesi. İlk zamanlarda orbitte, yani uzaya derken orbitte dolaşmak için bu yukarıda gördüğünüz uçak tek başına çıkamıyordu. Bu altında gördüğünüz böyle kocaman uçak onu belirli yüksekliğe çıkardıktan sonra bu da orbitte geziyordu. Sonra geri geliyordu. İlk zamanlarda yapılan uçuşlar. Şimdi sizi efsane bir yere götürüyorum. Hepimizin yakın zamanda canlı yayında tüm dünyanın göz önünde izlediğimiz bir uçuşa götürüyorum. Karşınızda Falcon 9. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 adlı spacecraft'ı hepinizin de dünyada canlı yayında izlediğiniz gibi geri gelirken açılıp güvenli bir şekilde astronotları taşıdıktan sonra yine güvenli bir şekilde iniş yapan Falcon 9. Şimdi birazdan dokunacağım. İnanılmaz. Çok uzun. Uçuşta aldığı ısıdan dolayı darbeleri görüyor musunuz? Biraz zoom yapayım. Gerçekten harika. Neredeyse dokunuyorum. Zıplasam dokunurum da. Bir sürü insan var şimdi. Burada her şey trespassing. Sınırları geçmemek lazım. Görüyor musunuz? Şunlar açıldı ve güvenli bir iniş yaptı yeryüzüne. Bu gördüğünüz ne diyeyim? Ayaklar diyeyim. Bunu canlı gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü izlemiştim canlı yayında. Tabii tekrardan belirtmek istiyorum. Eğer yanlış söylediğim bir yerler olursa lütfen aşağıda yorumlara şu dakikada şunu söyledin ama aslında bu diye belirtebilirsiniz. Hem ben yanlış bilgi vermemiş olurum hem de öğrenmiş olurum. Şimdiden teşekkürler. Görüşürüz. Önceden uzaya çıktıklarında geri dönmek için, aşağıya inmek için kullandıkları araç. Çok güzel ya. Benim Amerikan tarihinde en favori olan Amerikan başkanı kişi John F. Kennedy'nin yaptığı Houston'daki konuşma kürsüsü, We chose to go to the moon konuşmasının kürsüsü burada sergileniyor. Apollo 17'nin komuta modülü. İçeride gördüğünüz gibi
astronotları, koltukları var ve komutayı oradan gerçekleştiriyorlar. Ve bu tamamen gerçek bir modül. Bir dokunabileceğiniz uzak. Evet, kasanın içine giriyoruz. Aydan gelen örneklerin saklandığı kasa. Gerçekten inanılmaz büyük. Buraya girerseniz çıkamazsınız. Aydan gelen taş, cisim. Touch to the moon. Ve dokunuyorum. Çok enteresan. 1972 yılındaki Apollo görevindeki astronotlar bu taşı getirdi ve dünyada sadece görebildiğiniz bundan 7 tane parça var ve yaklaşık 3.8 milyar yaşında bu gördüğünüz parça, cisim. Şimdi biraz souvenir shop'a geldik. Ne var ne yok onlara bakacağız. Ben bir koleksiyon yapıyorum. Göstereceğim size. Alacağım birkaç bir şey var buradan hediyelik kendime. Bakalım neler var neler yok. Şöyle güzel battaniye diyeyim artık size. Ama bayağı sıcak tutuyorlar galiba. Rengarenk. Tanesi 54 dolar. Bu kadın tişörtü 25 dolar. Böyle bir siyah tişört var. 21 dolar. Sırt çantasının fiyatı 50 dolar. Şöyle bir uzun kollu var. Fiyatı 30 dolar. Böyle her uzay görevinin armaları var. Ben Apollo alacağım bir tane. Şundan. Fiyatı 9 dolar. Şöyle bir uzun kollu var. Ceket 110 dolar. Ben bunları biriktiriyorum. Bir de bunlardan aldım. Armanın yanı sıra. Şöyle çantaya falan takmak için koleksiyon yapıyorum gittiğim yerlerde. Bunun fiyatı da 19 dolar. Alıp çantanın arkasına koleksiyona ekleyeceğim. Şöyle güzel maklar var. 22 dolar. Oo, burada çok güzel bir ceket var. 190 dolar ama bayağı iyi. Şunun fiyatını biliyorum. Gelmeden önce bakmıştım alayım mı diye. 220 dolar. Bayağı iyi. NASA'nın bir parçası olmak isterseniz. Böyle bir kıyafet var. 100 dolara NASA'nın bir parçası gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Şu sweatshirt'ün güzelliğine bakar mısınız? Ama biraz overpriced. 110 dolar artı vergi. Biraz fazla. Ama çok güzel yani. Biraz pahalı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bence güzel, tarihi ve biraz ufkumuzu açıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Dünyada o kadar gereksiz şeylerin arasında bu tarz teknolojilerin yapılıp yeni dünyalar, yeni insanlar, yeni gezegenler keşfedildiğini bilmek insana biraz da olsa mutluluk veriyor. Umarım devam eder. Umarım en yakın zamanda ayak basarız. Hepinize çok teşekkür ederim bana burada eşlik ettiğiniz için. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve görmek istediğiniz tarzda videoları aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sürprizlerim devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşürüz.